Herkese merhaba arkadaşlar. Efsaneler efsanesi Iron Mike Tyson nasıl oldu da Evander Holyfield ve Lennox Lewis'e yenildi? Mike Tyson'ı yenecek boksörün Mike Tyson kadar korkusuz, Mike Tyson kadar boksu bilen, Mike Tyson kadar güçlü, Mike Tyson kadar dayanıklı ve o kadar da boks ringlerinde tecrübeli olması gerekiyordu. Bu iki isim de boks ringlerinde zaten çok tecrübeliydi ve o tecrübesiyle Mike Tyson'ı da yenmeyi bildiler. Mike Tyson'ı yenen isimlere baktığımızda özellikle de Evander Holyfield'ın toplam 57 maçı var. 44 galibiyeti var. 10 kaybı var. 2 beraberliği var. Bir maçı sonuçsuz. 27 knockout var. Zaten Evander Holyfield'ın serisi de Mike Tyson'a yakın. Mike Tyson'ın da zaten bu maça çıkarken özellikle de yüz ifadesine baktığınızda endişe vardı. Çünkü biliyordu ki Evander Holyfield da onun kadar çılgın, onun kadar korkusuz ve onun kadar dayanıklı. Boksu da çok iyi bilen bir isimdi Evander Holyfield. Lennox Lewis'e baktığımızda Lennox Lewis de aynı şekilde 44 maçı var. 41 galibiyeti var. 2 yenilgisi var. 1 tane beraberliği var. 32 knockout'u var. Lennox Lewis de zaten hayatı boyunca 2 maç kaybetmiş ve o maçları da zaten rakipleriyle tekrar yüzleşinde o isimleri de yenmeyi bilmiş. Çok akıllı, çok zeki bir boksör. Özellikle de Lennox Lewis çok uzun kollara sahip ve bu sayede rakiplerini yanına yaklaştırmıyor ve zamanlamayı mükemmel ayarlayan bir isim Lennox Lewis. Mike Tyson'a baktığımızda Mike Tyson'ın zaten 58 maçı var. 50 galibiyeti var. 44 knockout'u var. 6 yenilgisi var. Beraberliği yok. 2 maçı da sonuçsuz Mike Tyson'ın. Aslında Mike Tyson'ın çıktığı maçlara baktığımda benim için üzüldüğüm maçlardan bir tanesi de Lennox Lewis maçıydı. Evander Holyfield maçları yine Mike Tyson orada performans olarak yine iyiydi. Ama Lennox Lewis maçında çok kötü bir performansı vardı Mike Tyson'ın. Özellikle de ringde rakibine hiç konsantre değildi. Kondisyon olarak çok kötüydü. Biraz kaba kuvvetle boks yaptı. Ama karşısında kaba kuvvet dediğim zaten güce yönelik boks yapıyor. Biraz daha sakin olsaydı belki çok daha iyi işler çıkartabilirdi diyecektim. Ama performansı Mike Tyson'ın o istediği boksu yapmasına izin vermedi. Performansı kötüydü. Lennox Lewis'e gelince Lennox Lewis özellikle de Mike Tyson'ı kendinden uzak tuttuğu için, boksu da iyi bildiği için Mike Tyson'ı Evander Holyfield'da Lennox Lewis'te dövüştürmedi. Hep sarıldılar. Hep örnek verip o yumruk attığında çıkıp vurdular. İşte tam o atacağı sırada Mike Tyson'a sarılıp ikisi de Mike Tyson'ı çok fazla yordu. Çünkü ikisi de tecrübeli olduğu için Mike Tyson'ı kesinlikle dövüştürmediler. Özellikle de Evander Holyfield Mike Tyson'ı en iyi çözen isimlerden bir tanesi. Evander Holyfield gerçekten Mike Tyson maçlarına öyle iyi hazırlanmıştı ki Evander Holyfield. Yani bence performansının en top noktasını yaşadı Mike Tyson karşısında. Çünkü o kadar diriydi ki ringde, o kadar güçlüydü. Yani Mike Tyson bile karşısındaki boksörün belki diğer rakiplerinden daha farklı olduğunu belki o maçta görmüştür. Fizik olarak da zaten Evander Holyfield'a da baktığımızda rakipleri çok uzun. Yine Lennox Lewis 20 santim uzun Mike Tyson'dan. Ama Evander Holyfield'ın bayağı bir boy farkı var Mike Tyson'a göre. Bu yüzden bu iki isim de zaten bunları kullandı. Fizik üstünlüğünü çok iyi kullanan iki isim. Özellikle de Evander Holyfield'da, Lennox Lewis'te bunları kullanmayı iyi bildiler. Mike Tyson'a baktığımızda özellikle de dünyaca ünlü kanalların Mike Tyson'ı hangi sıraya koyduğuna birlikte bakalım. Box Rec Mike Tyson için şunu diyor. Tarihteki en büyük ağır sikletler sıralamasında 14. sırada yer veriyor Mike Tyson'a. Yine Ring dergisi tüm zamanların en iyi 100 yumruk atan listesinde Mike Tyson 16. sırada. Yine ESPN ağır siklet tarihindeki en zor
vuruculardan bir tanesi diyor Mike Tyson için. Sky Sports'ta onu belki de profesyonel ringde adım atan en vahşi dövüşçü diyor Mike Tyson için. Şu bir gerçek arkadaşlar. Mike Tyson gelmiş geçmiş en güçlü vuran boksörlerden bir tanesi. Mike Tyson aslında Evander Holyfield, Lennox Lewis maçlarına baktığımızda bence bu maçlarda mesela ben Mike Tyson'a baktığımda ringe girerken bazı maçlarda çok kendinden emin, çok kararlı, çok dikkati yerinde. Ama bazen de Mike Tyson'a bakıyorum mesela Evander Holyfield maçlarında üzerinde bir gerginlik var Mike Tyson'ın. Sanki bir tedirginlik var. Bunun da nedeni şu olabiliyor mesela bazen kondisyon olarak iyi olmuyor. İşte o maça iyi hazırlanmıyor ve işte kaybederim, kazanırım çelişkisi yaşayabiliyor bazı boksörler. Hani gitgeller yaşayabiliyor. Bence Evander Holyfield maçına yine Lennox Lewis maçına çok disiplinli bir şekilde hazırlansaydı, özellikle de Evander Holyfield'ın maçlarını izleyip Evander Holyfield'ı nereden yumruk atıyor, ne yapıyor, bir de onun yanına sokulup özellikle de onun tutmasına, Mike Tyson'ı tutmasına izin vermeseydi belki bu maçın, özellikle de Evander Holyfield maçlarının akıbeti hiç belli olmazdı. Ama şu bir gerçek, Evander Holyfield Mike Tyson karşısında çok iyi defans yaptı. Zamanlamayı çok iyi ayarladı. Mike Tyson'ı çok iyi takip etti ve nereden yumruk atacağını biliyordu. Mesela bunu attığında Mike Tyson'ın kroşe atacağını bildiği için elini buraya koyuyordu. Yumruğu yiyordu. Buradan Mike Tyson'a kroşe vuruyordu. Uppercut vuruyordu. Mike Tyson bu isimler karşısında istediği boksu yapamadı. Zaten Lennox Lewis karşısında performansı çok kötüydü. Yani o maç değil, benim en çok dikkatimi çeken maç Evander Holyfield maçları. Çünkü en azından bu maçlarda Mike Tyson'ın kondisyonu biraz iyiydi. Yani iyi mücadele ediyordu. Ama şu bir gerçek, yine baktığında o Mike Tyson'ın yumruklarını bilirsiniz. İşte altı uppercut vurur, altı uppercut, üstü uppercut çıkartır. Kroşeleri mesela ardı ardına kroşeler atan. Ama onun o hızlı dönemlerdeki boksunu Evander Holyfield karşısında göremedik. Şu bir gerçek, tabi her boksör, dünya ünlü boksörler, Muhammed Ali gibi isimler yenilmiş. Mike Tyson yenilmiş. Lennox Lewis kaybetmiş. Evander Holyfield kaybetmiş. Tabi her boksör kaybedebiliyor. Boks ringlerinde kazanmak da var, kaybetmek de. Boksun içinde yani kaybetmeyen isimler çok nadirdir. Belki örnek vereyim, onlar da maç kaybetmiştir bir maçta. Belki masada hakemler tarafından tutulduğu için o şekilde kazanmış olabilir. Yani bu hiçbir boksör serisi bozulmayacak diye bir şey yok. Her boksörün serisi bozulabilir, kazanabilir, kaybedebilir. Mesela Floyd Mayweather'ın yenilmezlik serisi var ve o seri öyle kaldı. Belki o maçlar içinde bir maçı kaybetmişti. O maçı da ona verdiler. Bunu da biz bilmiyoruz. Hakemler belki tuttu. Belki de hiçbir maçta yenilmedi, hakkını aldı. Buna da bir şey diyemeyiz. Ama şu bir gerçek, boksta her zaman, özellikle de Lennox Lewis, ben kendi çocukluğumdan bilirim. Akılda kalan maçlardan bir tanesi Lennox Lewis maçı. Özellikle de Mike Tyson'ın. Bu maç kesinlikle unutulmuyor. Çünkü o Mike Tyson'ın işte maçtan sonra resmi paylaşılmıştı. İki göz kapağının altı da yarılmıştı Mike Tyson'ın. Yine Evander Holyfield'ın işte kulağını ısırması ve sonrasında ceza alması ve boksa ara vermesi, tekrar ringe dönmesi. Ondan sonra zaten Mike Tyson bir bucalama dönemine geçmişti. Ama yine de ne olursa olsun Mike Tyson ismi her zaman kulaklarda, yani herkes tarafından bilinen, yani bu ismi tanımayan yoktur. Evander Holyfield mesela baktığın zaman Evander Holyfield Mike Tyson gibi bir ismi 2 defa yenmiş ama onun ismi değil de daha çok Mike Tyson, Muhammed Ali Clay ismi dünya genelinde çok fazla biliniyor, çok fazla tutuluyor. Evander Holyfield da keşke Mike Tyson gibi ring içerisinde şeyler yaptı. Evet, iyi boksörü de efsane bir boksörü 2 kez yendi. Keşke ring dışarısında da yaptığı eylemlerle biraz daha öne çıksaydı. Belki şu an dünya Evander Holyfield'ı da konuşuyor olacaktı. Arkadaşlar, Mike Tyson'la ilgili aslında çoğu kez video yapmak istemişimdir ama bir türlü nasip olmadı. İlk defa şu an nasip oldu.
Mike Tyson kesinlikle kötü bir boksör değil. O hala güçlü, hala dayanıklı, hala korkusuz. Mesela dünyanın diyor en güçlü, en korkusuz, en kötü adamı benim diyor ama ben kesinlikle bir yerde Mike Tyson'ın kötü bir adam olduğunu düşünmüyorum. Onun yufka gibi bir kalbi var şu anda ve zaten son zamanlardaki yaptığı hareketlerden anlayabilirsiniz. Mike Tyson kötü bir insan değil, iyi bir insan. Bak şu anda da zaten yaptığı maçlardaki gelirleri yardım kuruluşlarına bağlıyor. İşte bazı insanlara yardımcı oluyor. Bu da gerçekten Mike Tyson adına sevindirici. Şu bir gerçek, yani bir insan kendini neden böyle kötü göstersin? Mike Tyson da işte diyor ben dünyanın en kötü, en korkunç insanıyım diyor. Yani her insanın nasıl söyleyeyim bir güzel yanı vardır. Mike Tyson'ın da var. Yani insanlar onu seven dünyada birçok insan var. Hayranı var. Mike Tyson'a toz kondurmayan insanlar var. Ama şu bir gerçek. Mike Tyson kaybetti evet ama dünyanın en iyilerine kaybetti. Yani bu boksörlere kaybettiğin zaman pişman olacaksın, kesinlikle hiçbir şey yok. Bu boksörlere kaybetmek demek sana bir şey kaybettirmez, kazandırır. Çünkü en iyilerle dövüşüp en iyilerle kaybetmek gerçekten bir boksör adına onur verici bir durumdur. Çünkü iyi boksörlerle savaşmak gerçekten özellikle de boks fanlarını, boks taraftarlarını çok mutlu eder. Eğer ki sen iyi boksörden kaçtığın zaman adın zaten korkak olur. 50 türlü arkandan laf konuşurlar. Bu yüzden biz Mike Tyson'ı korkusuzluğuyla biliriz. Aynı şekilde Evander Holyfield'ı da, Lennox Davis'i de. Lennox Davis'e bakın, özellikle de Mike Tyson gibi güçlü ve knockoutçı bir boksörün karşısında bu kadar sakin olmak, bu kadar rahat olmak gerçekten o boksörün ring içerisindeki tecrübesinin ne kadar üst seviye olduğunu görebilirsiniz. Yine Evander Holyfield karşınıza çok çılgın bir boksör çıkıyor. Knockoutçı bir boksör çıkıyor. O boksöre karşı nasıl mücadele ediyor? Evander Holyfield yani herkesin korktuğu bir isim. Normalde de yürürken de karşına çıksa Mike Tyson gerçekten o yüz ifadesi insanı bir ürpertiyor. Ama biz boksörlerde karşımıza kim çıkarsa çıksın tabi korkmayız. Evander Holyfield da tabi o boksörlerden bir tanesi. Mike Tyson'a karşı nasıl mücadele edip o maçı kazandığını gördünüz arkadaşlar. Yani Mike Tyson'la ilgili benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bundan sonraki süreçte Mike Tyson'la ilgili yine videoları yapacağım. Yine Evander Holyfield gibi, Lennox Davis gibi boksörleri yine ön plan alıp onlar hakkında yine videolarım olacak, yorumlarım olacak. Şimdilik Mike Tyson'la Evander Holyfield, Lennox Davis ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Tabi anlatımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Ve videoyu da beğeniyorsanız beğeni koymayı da unutmayın arkadaşlar. Önerilere çıkmak için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.